Cenevre'den herkese merhaba. Mekanik saatçilik için önemli günler devam ediyor. En önemli, saatçiliğin en önemli fuarlarından biri olan SIHH'teyiz ve 3 gündür çalışıyoruz. 41 tane randevumuz var. Evet, iki de Bir file bölümünü verdik ama bitirdik. Burak'la kısa bir değerlendirme yapmak istedik. Çünkü gerçekten gündem çok yoğun, çok güzel saatler var bu yıl. Hem tasarım anlamında hem mekanik gelişimler anlamında. Evet Burak, 3 gündür buradayız. Neleri beğendin? Şöyle kısaca. Aslında fuar geçen senelere kıyaslarsak yani fuar hakkındaki görüşlerin nasıl? yani şunu söyleyebilirim. Öncelikle fuarın süresi biraz kısaltılmış. Tabii bunun verdiği bir yoğunluk söz konusu. Firmalarda ufak bir telaş, ufak bir her şeyi bir arada sunmayla ilgili sıkıntılar gördüm. Onu söyleyebilirim. Tabii müthiş etkileyecek bir şey değil ama özellikle Baselworld'le kıyaslandığında bu kendisini bariz Tabii belli ikisi ediyor. birbirinden çok aslında farklı Kesinlikle, organizasyonlar. kesinlikle çok farklı organizasyonlar. Bunun dışında saatçilik olarak gerçekten çok önemli yenilikler var. Bunlardan birkaçından örnek vermek gerekirse Alain Gezorner'in Triple Speed bence mekanik saatçilikte özellikle komplikasyon konusunda ne kadar ileri gidilebileceğine dair ipuçları veren çok özel bir sistem. Gerçekten çok beğendim. Yani zaten çok zor bir komplikasyon. Onu Evet. kendi içlerinde daha da zor, daha da challenging hale getirmişler. Biz Bence daha çok önce iyi. sözünü kesiyorum ama daha önceki konuşmalarımızda da hep söylüyorduk Basel'de onun sonrasında. Bu Almanlar bu piyasada ne eksikse onu yapıyorlar. Aynen, Yani bu aynen. olmayan bir şeyi yine insanlara bir heyecan verebilmek için yapıyorlar ve o triple split hakikaten önemli bir Kesinlikle. gelişme. Yani. Yine Alain Gezorner'den, yine Almanlardan gelen beni etkileyen, özellikle etkileyen bir saatte Walter Lange için yapılmış olan koleksiyon oldu. Çok da güzel bir hikayesi var. Detaylı bir yazı olarak aslında bunu yayınlamayı Yapmak lazım, düşünüyorum. Yakında Oravax'ta inşallah döndüğümüzde. Gerçekten hikayesi olan özel bir model, özel bir komplikasyon. Bence çok kısa zaman zarfında çok başarılı bir şekilde hazırlanmış ve sunulmuş. Lange dışında? Lange'nin dışında Audemars Piguet'i gerçekten çok beğendim. Özellikle Ultra Thin Perpetual Calendar Moon Phase modeli gerçekten çok iyi. Zaten çıkar çıkmaz da şimdiye kadar saatçilik konusunda bu komplikasyonları veren en ince saat unvanının da sahibi oldu. Evet. Yani Bu sene zaten o ince saatler konusu bir garip. Piaget'e de gittik. Orada da hem bir konsept saat var. Saatin kalınlığı 2 milim. Onu da Horavax'ta şimdi photoshootingimiz var. Ayrıntılı olarak yazacağız. Bir de bu sene Basel'de başka bir markanın kırdığı en ince otomatik saat rekorunu da Piaget tekrar 1 milim daha incelterek 4.3 milimle onu da kırdı. Nedir bu ince saat modası sence? Şeyde de var, Lange'de de yine bir ekstra thing gördük. kesinlikle, O da bayağı bir şey. kesinlikle. Yani açıkçası markaların ürettiği modellerin kompakt ve takılabilir olması açısından bence bu çok önemli. Güzel bir gelişme. Yani ben bunu yerinde bir hareket olarak görüyorum. Sen sıkı bir panelistisin. Belki Panelay'da son zamanlarda Luminor Duo'da yaşanan Tabii canım, bu o da gelişmeleri sen de fark ediyorsundur. Bu kadar büyük saatlerle ün yapmış bir marka bile kompakt Onlar bile modeller oraya doğru yoluna gidiyor. gidiyor. Ki bu sene 38 milimin falan da Mesela yapmışlar. neredeyse Enteresan. kadın boyu diyebileceğimiz bir saat. Dolayısıyla markaların bu şekilde bir çizgide ilerlemesi, bunun üzerine kafa yorması bence iyi. Bunun dışında komplikasyon olarak gidilebilecek yerler azaldıkça bu sefer mevcut komplikasyonların sayısını arttırıp aynı operasyon alanında daha çok özelliğe yer verme gibi bir dert tasa başlıyor. Biraz da bununla alakalı olabilir diyorum. Sonuç itibariyle kullanımlık açısından çok başarılı bir sistem, başarılı bir tasarım ve gerçekten çok güzel örneklerini de görmeye devam ediyoruz. Bir de tabii bu sene benim de gördüğüm fuarda en önemli gelişmelerden biri. Biz fuarlara geliyoruz hem Basel'e hem SIHH'e çok güzel şeyler görüyoruz. Belki bir şeyleri almayı düşünüyoruz ben bir saat sever olarak. Ondan sonra 6 ay, 7 ay, belki bir sene saati butiklerde göremiyoruz. Dolayısıyla motivasyon bozuluyor. O anki hatta saati unutan, burada verdiği siparişi unutan insanlar oluyor. Doğru. Bu sene bütün saat firmaları nedense bununla ilgili bir aksiyon almışlar. Saatleri tanıtırken hangi dönemlerde, hangi aylarda butiklerde olacağına dair bilgiyi de veriyorlar. Hatta Kesinlikle. Montblanc fuarın açılış günü dijital medyaya böyle bir dijital medya ile böyle bir toplantı yapıp saatlerin 1-1,5 ay içerisinde butiklerde hazır olacağını da söylediler ki bence bu da saatçilik anlamında piyasaya vereceği katkı anlamında önemli bir gelişme diyorum. Kesinlikle bence Montblanc bu konuda oldukça erken davranmış da diyebiliriz. Evet. Çünkü
Yani press konferanslarına katıldığım diğer markalar arasında bir tane çok beğendiğim bir model oldu. Ama yani modeli orada deneme fırsatım oldu. Fakat Türkiye'de muhtemelen butikte deneme fırsatım Ekim'i bulacak. Artık o zamana kadar kim bilir neler gelir geçer aklımızdan diye bekleyeyim. Şimdi en zor soruyu soruyorum sana. Bazel'de de sordum. Orada Rolex olduğu için kolay cevap verdim ama burada Rolex yok. Bir tane model alacaksın, gideceksin, bütçe yok. Yani bütçe yok. Zor sordun. Bütçe yok, çok zor bir soru. Ya bir de ucu açık bir soru. Şimdi bütçe yok takacaksın, dersek kullanacaksın hani bir ticari anlamda sormadığımı tabii, mutlaka. anlatmak Yani kullanım olarak açıkçası Audemars Piguet Perpetual Calendar Ultra Thin'i alırım. alır giderdim. Yani gerçekten çok güzel. Ben de bu arada yine de bütçe sıralaması ile ilgili kendimi de düşünerek yorumumu ekleyeyim. Drive de Cartier'in Ultra Thin'i çok güzel bir Süper. saat. Yani 4500 frank civarında bir çelik modeli var. Yani bence böyle bir fiyat bareminde bu kadar güzel bir markadan bu kadar güzel bir saat her zaman gelmez. Evet, bugün ve yarın hem çalışmalarımız devam edecek hem yeni markalar göreceğiz hem de fotoğraf çekimlerimiz olacak. Çok güzel röportajlar yaptık bu arada. Onları da kısa zamanda yayınlayacağız. Yarın son bir kapanış konuşması da yapacağız. Şimdilik herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.